Merhabalar, dersimiz genel cerrahi. Konumuz obezitenin tedavi yöntemlerinden. Popüler iki konu: mide botoksu ve mide balonu. Bu iki konuyu sizlere biraz anlatmaya, açıklamaya çalışacağım. Öncelikle mide balonundan bahsedeyim. Nedir mide balonu? Ameliyatla yapılan bir işlem mi? Hayır. Endoskopi yoluyla, yani ağızdan mideye sedasyon anestezisi altında, yarı baygınlık anestezisi altında ağızdan girerek yerleştirdiğimiz, içerisinde yaklaşık 500 mililitre renkli bir sıvının olduğu bir balondur. Midenin şu kısmına balonu bırakıp çıkıyoruz. Bu şekilde balon mide içerisinde yer kapladığı için ve gıdalar yavaş hareket ettiği için bir doygunluk hissi gelişiyor ve daha az gıda tüketerek bireyler sofradan kalktığı için belli bir süre sonra zayıflamaya başlıyorlar. Ortalama olarak 6 ay ve 1 senelik balonlar mevcut. 6 ay sonra ya da 1 sene sonra bu balonları çıkarlamak gerekiyor. Bazı balonlarda içerisindeki sıvı miktarı belli dönemlerde ayarlanabiliyor, değiştirilebiliyor. Konforlu bir yöntem. Ciddi bir komplikasyonunu çok duyduğumuz, gördüğümüz bir yöntem değil. Biz bir komplikasyon deneyimimiz olmadı balonla ilgili. Tek ciddi problemi hastaların bir kısmında balon uygulaması yapıldıktan sonra ertesi gün ya da bir sonraki gün ciddi bulantı, öğürme, kusma, hıçkırık gibi şikayetlerle hasta gelerek ben istemiyorum, bu balonu çıkarın, ben vazgeçtim şeklinde gelebiliyor ve balonu çıkarmak zorunda kalabiliyoruz. Çoğunlukta olmasa da nadiren böyle şeyler yaşanıyor. Neden? Çünkü balon vücuda yabancı bir cisim. Mide de bu yabancı cismi sürekli olarak atmaya, kusmaya, uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu nedenle hastada birkaç gün ilaçlara rağmen ciddi bulantı, kusma şikayetleri ve yorgunluk gelişebiliyor. Ama sabredildiğinde 48 saat sonra ya da 72 saat sonra genellikle bu şikayetler geçmekte. Mide balonu uygulamasında da işlemden sonra diyete uyum önemli. Biz de rutin olarak balon uygulamasından sonra diyetisyenlerimizin hastalarımızı takip etmesini ve uygun beslenme önerileriyle zayıflamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Mide balonu uygulaması bu şekilde. Gelelim mide botoksuna. Mide botoksu da mide balonu gibi endoskopik yoldan, yani kamera yardımıyla mide içerisine giriyoruz. Daha sonra kameranın yanından gönderdiğimiz küçük bir iğne yardımıyla midenin özellikle çıkış kısmına, bazı noktalara botoks ilacı yapıyoruz. Ne işe yarıyor? Bildiğimiz kozmetik amaçla da kullanılan bir toksin. Kasın kasılmasını engelleyen, kası geçici olarak felç eden bir toksin. Buradaki kaslar kasılamadığı için midenin peristaltik hareket dediğimiz sindirim sırasında çalkalanma hareketiyle yavaş yavaş gıdaların mideden ince bağırsaklara geçişini sağlayan buradaki kas fonksiyonunu geçici olarak sekteye uğratıyoruz. Burada kas fonksiyonunu bozuyoruz. Bu nedenle mide daha geç boşaldığı için hasta daha geç acıkır ve daha geç beslenme ihtiyacı hisseder ve bir miktar kilo verir. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Mide botoksu uygulaması standartize olmuş, her zaman da çok etkili, her zaman çok iyi sonuç alabildiğimiz bir yöntem değil. Tıpkı mide balonunda olduğu gibi diyetisyenimizin verdiği diyet kurallarına uyum burada da önemli. Gelelim son zamanlarda basında mide botoksuyla ilgili yaşanan bazı problemlerden, bazı hasta kayıplarından sizler de haberdar olmuşsunuzdur. Bununla ilgili hastalarımız bize çok sıkça sorular sordular. Neden yaşandığını anlamak istediler. Sahte botoks dediğimiz ilacın yanlış formları kullanıldığında ya da çok yüksek dozda ilaç yapıldığında lokal olarak bu bölgede etki etmesi gereken botoksun vücutta sistemik bazı etkiler ortaya çıkabiliyor. Bu da solunumu ve diğer bazı vücut fonksiyonlarını etkileyebiliyor. Bunun sonucunda da yoğun bakımda biten serüvenler yaşanabiliyor. Bizim yaklaşık 4-5 senedir botoks uygulamaları merkezimizde yapıyoruz. Bu süre içerisinde birkaç hastamızda yorgunluk, halsizlik, biraz göz kapaklarında düşme gibi şikayetler gördük. Bunlar da genellikle birkaç ay süren takip sonrasında ortadan kalktı. Ama ciddi hastanede yatarak tedavi gerektiren problemler yaşamadık. Burada benim dikkat çekmek istediğim nokta çok yüksek dozda değil, normal dozlarda ilaç yapılması ve gerçek ilaçların
kullanılması durumunda yöntemin güvenli olduğunu düşünüyoruz. Ancak kilo vermek için mide botoksu ya da mide balonu uygulaması yapılmadan da diyetisyen önerilerine uyarak aynı kiloları vermek mümkündür. Teşekkür ederim. Mide botoksu yapılan bir bireye ikinci kere mide botoksu uygulaması yapılabilir mi? Evet, mide botoksu uygulamasının sık yapıldığında herhangi bir zararı ortaya çıkmadı. Şimdiye kadar gözlemlemedik. Yayınlarda da tekrar yapıldığında ortaya çıkan bir problemden bahsedilmiyor. O nedenle etkisi geçtikten sonra, etkisinin yaklaşık 4-5 ay gibi olduğunu düşünüyoruz ve gözlemliyoruz. Etki süresi dolduktan sonra tekrar mide botoksu uygulanabilir. Ama tercihimiz doğru beslenme alışkanlığının kazanılması ve sadece doğru beslenerek ideal kiloya ulaşılmasıdır. Mide balonu delindiğinde vücudumuza bir zararı dokunur mu? Şu ana kadar başımıza gelen bir şey değil. Mide balonunun delindiğini, patladığını görmedik ama yayınlarda bahsediliyor. Birkaç tane meslektaşımın da başına geldi. Onların deneyimlerini dinlemiştim. Mide balonu delindiğinde bir süre sonra içerisindeki sıvı boşaldıktan sonra mideden ince bağırsaklara geçebilir. Özellikle ince bağırsak ile kalın bağırsağın birleşme noktasındaki açılanma bölgesinde bir tıkanıklık meydana getirirse ameliyat gerektirebilir. Küçük bir ameliyatla mide balonu çıkartılabilir ama çok rutinde karşılaştığımız bir problem değil. Mide botoksu mu, mide balonu mu, hangisi daha etkili? Söylediğimiz gibi her hastanın beslenme alışkanlıklarına, fazla kilosuna, diyete uyumuna bakarak karar verilmesi gereken bir durum. Ama genellikle mide balonunun mekanik bir etkisinden dolayı mide botoksuna göre daha etkili olduğunu görüyoruz. Ama onun da handikapı mide balonu uygulandığında ilk 24-48 saat içerisinde ciddi bulantı, kusma, öğürme gibi şikayetler ortaya çıkarması. Bu problemleri mide botoksu uygulamasından sonra görmemekteyiz. Mide botoksu veya mide balonu uygulamasından sonra hastanede yatış gerekir mi? Mide botoksu uygulamasından sonra işlemden sonraki birkaç saatlik gözlem yeterlidir. Hastanın genel durumu, tansiyon, nabız gibi vital bulguları normalse gönderilebilir. Ancak mide balonu uygulamasında rutin olmasa da hastalarımızda ciddi bulantı, öğürme, kusma, hıçkırık gibi problemler varsa birkaç gün hastanede yatırarak etkili bulantı ilaçları verilerek takip edilebilir.